Hoş geldiniz, beş gittiniz. Şükür kavuşturana. Biraz hastayım, kusura bakmayın. O yüzden de biraz geç kaldım. Cuma günü yapacaktım videoyu. Bugüne sarktı. Bugün ne var menümüzde? Bugün uzun süreden beri size bahsettiğim şu kitap Master of Mankind'ın özetini çıkardım size. Bilmiyorum görüyor musunuz? Şöyle önemli yerleri falan işaretledim hem kendim için hem sizin için. YouTube kanalında ne demiştik? YouTube kanalında bir anket açmıştım. Bu video eğer bütün özeti size açıklamak zorunda kalırsam bayağı uzun olacak demiştim. Hem benim için de çevirisi zaten çok uzun oldu. Eğer bütün kitabın özetini çıkartırsam yaklaşık herhalde 1,5-2 saat burada bir video yapacağız anlamına geliyordu. Bu da sizin dikkatinizi dağıtır diye düşündüm. O yüzden sizin de ankette verdiğiniz olumlu cevaba nazaran bu videoyu maalesef ikiye böleceğiz. Bu videoda ne öğreneceğiz? Bu videoda öncelikle kitabın bütün spoilerını vermeyeceğim. Hani yarın öbür gün Türkçe'ye çevrilir ya da siz İngilizcesini almak isterseniz eğer. Bazı karakterleri anlatmayacağım ki kitabın heyecanı kaçmasın. Ama bu kitapta imparatorla ilgili bölümleri özellikle çektim. Hatta bazı bölümleri komple çevirdim. Burada size okuyacağım. Biraz kitap okuması gibi olacak. Bir şeyi yeni deneyeceğiz o yüzden. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Bakalım ben yorulmadan ne kadar gideceğim. Çünkü yaklaşık bir 20 sayfa size burada kitap özeti çıkartacağım. Ki seve seve de açıklayacağımı düşünüyorum. Benim için de biraz beyin jimnastiği oluyor. Dediğim gibi bu kitapta özellikle imparatoru yakından tanıyacağız. Webway Savaşı'nda neler olmuş onları öğreneceğiz. Çünkü Horus Heresi esnasında bir tek Horus gökyüzünden saldırmıyor dünyaya, Tera'ya. Bir de yer altından gelen tehdit var. Aslında yer altından gelen tehdit olmasa belki Horus'u çok daha rahat savuracaklar. Keza yer altındaki savaşta çok büyük Mechanicum olsun, 10,000 yani Custodians olsun, Silent Sister'lar olsun. Bayağı bir güç kaybediyorlar. Bu arada bir şeyler açalım arkada. Tamam açtık. Şimdi arkadaşlar kitap nasıl başlıyor? Kitap bu arada önümde tabletten açtım. Yazdıklarımı oradan okuyacağım size. Kitap trajik bir şekilde Magnus'un Horus'un ihanetini babasına haber vermek için Imperial Dungeon'a paldır küldür dalmasıyla başlıyor. Nedir bu dalma? Biraz ondan bahsedelim. Horus Heresi'yi okuyalı bayağı bir oldu. Aklımda kalan kısmıyla size söylüyorum. Horus bir kılıç tarafından yaralanıyordu ölümcül şekilde. Ölecek neredeyse. Erebus da kılıcın ismini hatırlamıyorum, gezegeni de hatırlamıyorum vesaire. Öyle bir yara alıyor ki bu arada. Hani adam Primarch olmasına rağmen o yara iyileşmiyor. Ki normal bir Space Marine zaten bayağı bir hastalığa karşı dayanıklı biliyorsunuz. Primarch'lar kat kat dayanıklı. Ama adam geberecek yani. Horus gidiyor. Böyle taptıkları adam. O esnada da Luna Wolves Horus'un Legion'un ismi. Luna Wolves için de Erebus'un işte bu teklifine karşı ayrılık oluyor. Diyor ki çünkü Erebus nihayetinde Elmas'cığım dur aşkım. Dur bayağı bir baba konuşacak şimdi. Elmas kedimin ismini ben vermedim. Erebus diyor ki bu yarayı iyileştirebilirim diyor. Benim bildiğim bir tane tapınak var oraya götürelim. Oranın rahipleri var işte. Prime arkamıza yardım edebilir onu kurtarabiliriz bilmem ne falan. O esnada da dediğim gibi Legion ismi daha Luna Wolves. Sons of Horus olmamıştı zannedersem. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Ondan sonracığıma tabii Luna Wolves'un içinde gerek Gar olsun gerek Loken olsun buna karşı çıkıyor. Bunlar zaten ileride loyalist sadık Space Marine'ler olarak işte dünyayı savunmaya gelecekler vesaire vesaire. Ama bir bölümü Angron olsun işte Little Horus olsun Küçük Horus diye geçen bir herif var. İsmi neydi ya unuttum. Neyse. Ve işte diğer adamlar diyor ki oğlum diyor bu bizim Primarch'ımız lan diyor. Adam gidecek yani başlarım diyor dinine işte ayinine duasına neyse ne diyor. Çünkü hep imparatorun getirdiği kanunlardan dolayı batıla vesaire karşılar. Ama Horus gidiyor diyorlar. Biz bunu kullanalım. Böyle yapacak başka bir şeyimiz yok. Şansımız yok diyor adamlar. Neyse bu tapınağa gidiyorlar. Horus'u işte bir ayineye yatırıyorlar. Horus o esnada rüyalar görmeye başlıyor bilmem ne falan. O rüyaların önemli bir kısmı var. Çünkü o esnada kaos tanrıları bence tanrı olmasa da ben tanrı diyorum ama parantez içinde tanrı olarak algılayın. Horus'a bazı vizyonlar gösteriyorlar. İşte nedir bu vizyonlar? Vizyonlardan bir tanesi işte senin baban aslında tanrı olmaya çalışıyor. O esnada vizyonlarda bir deney laboratuvarı gösteriyorlar. O esnada oğulların deney şekliyle, deney tüpleriyle üretildiği
Bir deneyin sonucu olduğunu öğreniyor. Ondan sonra öyle bir gelecek görüyor ki işte herkes imparatora tapıyor, imparatorluk kaos içine gömülmüş falan. Ya diyor adam diyor imparator diyor babam diyor tanrı olmaya çalışıyor diyor. Başlarım böyle işe bize yalan söylemiş bilmem ne falan fişmekan diye babaya dalmaya gidiyor. Burada önemli olan şey şu bence. Kaos tanrıları o esnada alternatif geleceklerden bir tanesini Horus'a gösteriyorlar. O alternatif gelecekte aslında bu savaşın sonucu. Yani şu an içinde bulunduğumuz 42. bininci yüzyılı gösteriyorlar ona. İşte imparator ölmüş, tabii imparatorun öldüğünü göstermiyor. Herkes ona tanrı olarak, tapıyor olarak gösteriyor ve o geleceği görüp Horus coşuyor. O esnada Magnus Horus'un rüyasına giriyor. Bu vizyonuna giriyor. Kardeş diyor bak diyor seni diyor ayartmaya çalışıyorlar. Saçmalama akıllı ol diyor. Magnus'u çok severim bu arada. En yanlış anlaşılan karakterlerden bir tanesidir bence. O esnada Horus bunu dinlemiyor tabii. Babam bizi kandırmış. Onun diyor altından gireceğim üstünden çıkacağım. Onu ödeteceğim bunu. İşte bize diyor dinlere tanrılara inanmayın diyor. Ama kendisi tanrı olmaya çalışıyor. Bu işte diğer tanrıları bizden saklamış bilmem ne falan fişmeken diyor. Adam ondan sonra Horus heresiyi başlatıyor zaten. Burada önemli olan nokta bence şu. Tamam hala kitaba girmedik bakın. Burada bence önemli olan nokta şu. Kaos tanrıları onlara istediği geleceği gösteriyor bence. Kaos tanrılarından kastım Zinç bence. Onların işine yarayabilecek en alternatif geleceği gösteriyorlar bence. Ve şu anda 42. bin yüzyılda imparatorluğun olduğu durum tam da Kaos tanrılarının istediği durum. Manyak bir savaş var. Bu da onları besliyor her türlü ve kaos güçlendikçe güçleniyor vesaire. İşte Horus'u Magnus uyarmaya çalışıyor. Horus dinlemiyor. Ondan sonra Magnus paldır küldür imparatora yardım için Warp yardımıyla iletişim kuruyor onunla. O esnada Webway araştırmalarını sürdüren imparatorun olduğu işte Imperial Dungeon'a geliyor. Magnus'un gelmesiyle imparatorluk Dungeon'la işte Webway'i müthiş bir şekilde kontamine tutmaya çalışan imparator Magnus'un gelmesiyle beraber Warp'tan bir delik açılıyor Webway'e. Ve ondan sonra da zaten Warp'ta ne kadar yaratık varsa Webway'e dalmaya başlıyor. İşte bu da zaten Magnus'un yaptığı en büyük hata oluyor. Kitapta böyle başlıyor. Kitapta Magnus geliyor baba baba diyor. İşte Horus diyor ihanet etti falan diyecekten baba diyor. İmparator dönüyor Magnus diyor böyle bir bakışıyorlar. Ondan sonra kitap başlıyor. Tamam şimdi başladık asıl bölüme arkadaşlar. Arada bir içmem lazım bayağı bir boğazım kuracak çünkü. Bir sonraki bölümde bir adamın başka bir adamın gırtlağını kesmesiyle bu bölüm başlıyor. Bu tarihte bir insanın başka bir insanı nefretle öldürdüğü ilk cinayet ve yankısı Warp'ın derinliklerinde dalgalanıyor. Habil Kabil'i öldürüyor ya da Kabil Habil'i öldürüyordu hatırlamıyorum şimdi. Böylece ilk cinayetin demon'ı End of Empires doğuyor. Ve 40 bininci yıla kadar daha doğrusu 30 bininci yıla kadar güçleniyor. Düşünün o kadar cinayet oluyor, insanlar birbirini öldürüyor savaşlarda falan. Sürekli bu ruhu besliyorlar. Bu demon Magnus'un Webway'e istemeden açtığı yolla imparatoru yok etmek için Kalastar City yani Webway'e geliyor. Anathema yani imparatorun burada altın çocuklarıyla olduğunu hissediyor. Altın çocuklardan kastı Primarch'lar değil Custodis'ler. Neden bir demon Custodis'i altın çocuk olarak hissediyor? Burası önemli bence. Neyse anlamını anlayamadım ama. Keza imparatorun her ne kadar Custodis'in tam olarak nasıl ürettiğini tüm detaylarıyla bilmesek de yaşlanma hızlarının muazzam yavaşlığına bakarsak imparator onlara kesinlikle kendisinden bir gen vermiş olabilir diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Nihayetinde Grey Knights'a veriyor. Çok daha upgrade'li versiyonları olan Custodis'e neden kendi geninden vermesin? Bundan sonraki bölümde burada Konstantin Valdor yani First of the 10,000 dediğimiz 10,000'ın Commander ve ilk yaratılan Custodian. Burada Konstantin Valdor soylu bir kadını infaz etmeden önce onunla konuşmaya başlıyor. Kadının suçu çok büyük, suç almış. Son okyanustan suç almak için kurduğun hasat makineleri suçun diyor Valdor. Ayrıca kadını infaz etmeden önce 4 yaşındaki oğlunu ondan alacağını söylüyor. Oğlanı Custodis'e katmak için alıyor ve bu çocuğun kim olduğunu kitabın sonuna kadar bilmiyoruz. Bu bölüm o yüzden var. Kadın burada Valdor'a hiç nasıl bir yaratığa hizmet ettiğini düşündün mü diye soruyor. Valdor, evet peki ya sen diyor. Kadın, imparator insanoğlunun hakimi. O insan bile değil diyor.
Bu arada imparatorun düşmanları imparatorun dünya milletlerini birleştirdiği savaşlarda onu insan olarak pek görmüyorlar. Aralarında geçen konuşmalardan bunu anlıyorsunuz. Valdor Minister Zu diye uyarıyor kadını. Kadının ismi Minister Zu. Bu arada bu soylu aileler genelde dünyanın bir bölümünü yönetiyor. Bir kontinentini yönetiyor. Kadın onun hiç nefes aldığını duydun mu? O karanlık çağdan, Dark Age'den bahsediyor. Kalma bir kalıntı. Kutusunda bırakılan ama şimdi zincirleri salınmış bir silah diyor. Valdor ilk defa gözünü kırpıyor. Bu kadının Valdor'da gördüğü ilk insana benzeyen hareket oluyor. Ve Valdor ardından kadının cezasını açıklıyor. Bu bölüm burada bitiyor. Bu bölümü burada açıklamamın sebebi kitabın sonunda o kadının çocuğunun kim olduğunu öğrenmemiz. Şimdi bu bölüm arkadaşlar, bundan sonra şimdi okuyacağım bölüm çok önemli. Çünkü imparatorun hem bir Kastodis olan Ra ile olan yakınlığını hem de onun ağzından çocukluğunu ve öldürdüğü ilk kişiyi yani amcası hakkında olanları öğreniyoruz. Başlıyorum okumaya, artık uzun okumalar başlıyor. İmparator çocukken babasının kafatasını elinde tutarak amcasının çadırına giriyor. Amcası onu eski bir dilde merhaba diyerek karşılıyor. Amcası çocuğun elindeki kafatasına baktığında göğsünde keskin bir acı hissederek ölüyor. İmparator babasını öldüren amcasının kalbini durduruyor. Çevresindeki köylüler ağlayarak, yakararak oraya geliyorlar. Hitit dilinin öncülü olan Proto-Indo-European dilinde ağıt yakıyorlar. Burada artık imparatorun doğduğu çağa dair de büyük bir gönderme var. İmparator merhaba Ra diyor. Ra'ya geçmişini göstermek için onu rüya ya da illüzyon tarzında bir boyuta çekmiş. Ra, dünyanın on binlerce yıl önceki canlı ve hayat dolu halini görünce afallıyor ve tek düzü üzerine çöküyor. Önünde bir oğlan formunda olan efendisine imparatorum diyerek emrini beklediğini belirtiyor. Daha bu yaşta tarlalarda çalışmaktan elleri nasır tutmuş olan parmaklarını Kastodia'nın göğüs zırhındaki kraliyet kartalının kanadında gezdiriyor. Oğlan hiç gülümsemiyor. Bu oğlanın dönüşeceği adamın hiçbir zaman gülümsemeyeceği gibi. Bu arada burada olan şey şu: İmparator Kastodian Ra'yı bir vizyonunun, bir hatırasının içine çekip onu gösteriyor. Ve bu esnada imparator oğlan formunda, o dönemdeki, o andaki yaşında görünüyor. Bu hatıranızı bana hiç göstermemiştiniz diyor Ra. Oğlan ona bakıyor. Hayır, göstermedim diyor. Bu her şeyin başladığı an. Burada Sakarya Irmağı'nın kenarında. Oğlan yaşlı gözlerini ırmağa dikiyor. Ne kadar çok su var, ne kadar çok hayat. Eğer galaksinin harikaları beni hayal kırıklığına uğratmadıysa bunun tek sebebi böyle bir beşikte doğma şansına sahip olmamız. Öğrenecek çok şey vardır ha, çok şey. Bunları şu an o zaman olduğu gibi görmem beni çok mutlu ediyor. Ra, teşekkür ederim efendim dedikten sonra imparator yakınlarda çok eski ve çok kadim bir varlık seziyor. Sisters of Silence'ın başı olan Jeanette Crow'la hemen haber verilip The Unspoken Sanction'ı başlatmasını söylüyor Ra'ya. Arkadaşlar, The Unspoken Sanction'ın ne olduğunu öğreniyoruz burada. İmparator tahta oturmak zorunda. Tahttaki cihaza enerji verebilmek için, onun çalışır durumda kalabilmesi için. İmparator tahttan kalktığı anda o cihaz çalışmıyor. Bu arada aslında cihaz tahtın altında, taht cihaz değil. Ama altın taht dediğimizde o cihazdan bahsediyoruz. Böylece burada şunu anlıyoruz. Unspoken Sanction şu. Diyor ki Janeta Crow'la, yani Sisters of Silence'ın commander'ına, git diyor 1000 tane Psyker'ı topla. Ben bu tahttan kalkmak zorundayım. Ben kalktığım zaman bu 1000 kişiyi öldürüp onların psychic enerjisiyle altın tahtı besleyeceğiz. Ben yokken çalışabilsin. Ve bunu geçmiş tarihten gelen o kadim şeytanı hissettiği zaman hemen karar veriyor buna ve Ra'ya diyor ki Crow'la söyle bunu yapmasını diyor. Yani tahttan kalkmak zorunda kalacağını hissediyor. Ra, Impossible City'den, Impossible City Webway bu arada, Kalastar diye de geçiyor ismi. Ra, Impossible City'den çekilmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Bu Webway'de Eldar şehrine insanların verdiği isim. Ra, imparatorun onlara yardım edip edemeyeceğini soruyor. Altın tahttan ayrılamam Ra diyor imparator. Ayrıldığım anda Impossible City ve Imperial Dungeon, altın tahtın bulunduğu odaya Imperial Dungeon deniyor. İmparatorun laboratuvarı ya da Sanctum Imperialis de deniyor buna. Altın tahttan ayrılamam Ra diyor.
Ayrıldığım anda Impossible City ve Imperial Dungeon'ın arasındaki bütün Webway tünelleri çöker ve orada yalnız kalırsın. Yalnız ve etrafın düşmanla çevrelenmiş. Ama siz gelene kadar orayı tutabiliriz diyor ha. Kadai de bunu önerdi diyor İmparator. Ondan önce Helios ve Yasak da. Bunlar o dönemin Turbine'ları. Turbine'lar 5 tane Turbine var Custodian'ların başında. Commander gibiler. Ama ölmüşler. O yüzden geçmiş zamanı kullanıyor. Kadai de bunu önerdi diyor İmparator. Ondan önce Helios ve Yasak da. Her 10.000 binlerce yılın genetik hatırasını temsil ediyor. Her biri eşsiz. Bir daha asla tekrarlanamayacak bir sanatın ürünü. Başkalarının hayatını bir an bile düşünmeden harcarken sizin hayatlarınızı bu kadar kolay riske atamam. Eğer başka bir yolu olsaydı 10.000'i alevlerin içine atmayı emretmezdim. Bu arada çeviriyi bazen 10.000 diye yaptım, bazen 10,000 diye yaptım. Bu custodianlar anlamına geliyor arkadaşlar. Anlıyorum diyor ha. Hayır anlamıyorsun diyor İmparator. Buradan ayrıldığım anda insanoğlunun hayalleri yok olacak. Burada biraz Webway'deki kayıplardan bahsettikten sonra çeviriyi atladım gereksiz yerlere. İmparator bu sizin savaşınız Ra diyor. 10,000 ve Silent Sisterhood Webway'deki savunmayı tutmalı. Eğer beni başarısızlığa uğratırsanız insanoğlunu başarısızlığa uğratırsınız. Sizi başarısızlığa uğratmadan önce ölürüm daha iyi diyor ha. İmparator sanki düşüncelere dalıyor ve iç çektikten sonra ona dönüyor. Burada dediği şeyi pek anlamadım. Sizin fikirleriniz nedir diye not düşmüşüm. Cevabını belki sonraki kitaplarda buluruz demişim. Çünkü İmparator diyor ki Malkador ve 7. Rogaldorn oluyor bu. İmperium için verdikleri savaşı kaybediyorlar. Tartışılır Solar War'u okudum. Güneş sistemini savunurken aslında baya bir iyi savunuyorlar. Geri çekilme taktikleriyle ama hiç beklemedikleri bir hareket yapıyor Kaos. Çok da üzücü bir sonla bitiyor kitap o yüzden. Hani belki diğer kitaplarda ne demek istediğini anlarım ama burada Malkador ve Rogaldor'un ben pek verdikleri savaşı kaybettiklerini zannetmiyorum. En azından kendi hatalarından dolayı. Neyse devam ediyorum. Bu bir trajedi ama ben nefes aldığım sürece geri dönüşü olan bir trajedi. İmperium en nihayetinde bir imparatorluk. İmparatorluklar yeniden fethedilebilir ya da cehaletten kurtarılabilir veya hainlerin avucundan geri alınabilir. İşte anlamadığım yer burası. Size soracağım. 10,000 Asaric Silence'ı gerçekleştirdikten sonra size ihanetten daha kötü bir günah olduğunu söylemiştim. Asaric Silence nedir? İnternette baktım bulamadım. Ama benim tahmin ettiğim şeyi tahmin ediyor insanlar. Asaric Silence muhtemelen Thunder Warrior'ları öldürülme emri diye düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi internette bununla ilgili ya da kitaplarda bununla ilgili bir bilgi bulamadım. Sizin bilginiz varsa lütfen söyleyin. Nasıl yazılıyor? Asaric Silencing. Asaric susturması gibi bir şey. Bence Thunder Warrior'ların ipinin çekilmesi. Neyse. Devam ediyorum. 10,000 Asaric Silence'ı gerçekleştirdikten sonra size ihanetten daha kötü bir günah olduğunu söylemiştim. Ra başarısızlık diyor. İmparator başarısızlık diye tekrarlayarak doğruluyor. Şu an başarısız olamazsın Ra. Bu savaş insanoğlunun ruhu demek ve Bey'de o savaşın muharebe alanı. Oğlan bakışını çevresine, sıra sıra dizilmiş ekinlere ve aslında gerçekten orada olmadıkları için onları görmeyen köyün çocuklarına, adamlarına ve kadınlarına çeviriyor. Burası gençliğimi geçirdiğim yer. Toprakla uğraştığım, topraktan yaşam çıkardığım zamanlar. Ra başını eğdi. Boyunluğundaki servolar makine sesiyle mırıldandı. Size raporumu verdim efendim. Beni neden hala burada tutuyorsunuz? Bu arada şimdi İmparator Custodian'ların 300'ünü, o 10,000'ın 10.000'in içinde 300'ünü kendi konseyi gibi kurduğu bir şeye alıyor. Genelde işte vizyonuyla ilgili, hatta Warp'ın gerçekleriyle ilgili her şeyi onlara anlatıyor. Adam içini döküyor. Onların bir yandan 10,000 sadece yakın korumaları değil. İçlerinden seçilmiş 300'ü onun vizyonunu, her şeyini, içini döktüğü, belki de yalnızlığını giderdiği adamlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden aralarında bir samimiyet var. Bu yüzden burada işte Ra şey diyebiliyor. Rahatlıkla size raporumu verdim efendim. Beni hala neden burada tutuyorsunuz falan diyor. Tamam mı? Böyle rahat rahat konuşabiliyorlar. Sabırlı bir şekilde seni aydınlatmak için dedi çocuk. Şu adamın öldüğünü gördün değil mi? Evet dedi Ra. O benim amcamdı. Babamın kardeşi. Onu öldürdünüz dedi Custodian hiç yargılamadan. Evet, babamın arkasından bıçak bile denilemeyecek keskinleştirilmiş bir parça bronzla onu bıçakladı.
İnsanoğlunu ben daha doğmadan çok önce öldürüyordu. Fakat bu beni etkileyen ilk cinayetti. Varlığımı değiştiren, aydınlatan, kardeşler hep kardeşleri öldürmüştür. Ve ben bunu merak etmişimdir. Bu evrimsel bir hata mı ya da belki de insan doğasının derinliklerine kazınmış köklü bir duygusal hassasiyet mi? Ra kafasını salladı. Bu duyguları bilmemin imkanı yok efendim. Hiç kardeşim olmadı. Sözün gelişi öyle söyledim Ra. Oğlan derin bir nefes aldı. Bu gece cinayet yüzünden çok önemli değildi. Adalet sağlandığı için önemliydi. Amcamın yaptığı şey için kalbinin çalışmasını durdurdum ve onu ölmeye zorladım. Bundan sonraki gelecek çağlarda buna Lex Talionis dendi. Karşılık yasası ya da başka bir deyişle göze göz. Bu adaletin kendisiydi ve binlerce yıl başka kültürler tarafından kullanıldı. Kimi yalnızca vahşetin dürtüsüyle bunu uyguladı, kimi ise adil ve aydınlık sandığı idealler uğruna. Fakat her halükarda bu eğilim insanlığın iliklerine işlemiş kadim bir ilke oldu. Her şeyin burada başladığını söylemiştim dedi oğlan. Kültür diye cevapladı savaşçı. Medeniyet diye sordu. Oğlanın bir süre sessiz kalması Ra'ya yanlış cevap verdiğini düşündürdü. Bu türümüz hakkındaki gerçeği ilk öğrendiğim yerdi. O gece babamın kafatasını avuçlarımda taşırken geleneklerimize uygun bir biçimde yüz hatlarını nasıl onaracağımı düşünüyordum. Cinayete kurban gittiğini öğrendiğimde bu yalnızca kişisel bir yıkım değil, insanlığın özüne dair ürpertici bir hakikatin ayan beyan olmuşuydu. Bu dünyanın daha size ihtiyacı yoktur ha. İmparatorluk korumalarına ihtiyacı yoktu çünkü dünyanın kendisi de imparatorlar, savaş lordları ve fetihçilerin ne olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden birlik olmanın da anlamı daha kavranmamıştı. Hiç yasa yoktu. Liderlikten bahsediyorsunuz dedi Ra. Tam olarak değil. Her köyün kendi lideri zaten vardı. Her ailenin başında bir kadın ya da erkek vardı. Ben krallardan bahsediyorum. Adalet dağıtıcılar, kültür getirenler. Sadece buyruk verenler değil. Bir uygarlığın dokusunu bir arada tutan, onu çözülmeden ayakta tutan karar sahipleri. Yani asıl hükmedenler. Ve ben işte o gece idrak ettim ki insan soyu mutlaka yönetilmelidir. Kendi başına bırakıldığında serpilip gelişeceğine güvenemezsin. Ona bir irade gerekli, onu eğip şekillendirecek, yasal düzenle bağlayacak, en hikmetli zihinlerin çizdiği yolda ilerlemeye mecbur bırakacak bir kudret. Ra etrafında göz gezdirdi. Bu ilkel insanların teknolojinin yoksunluğundan büyük bir azimle çalışmalarına hayran kalmadı. Hayran kaldığı şey bu türün alçak gönüllü başlangıcıydı. Her şeyin üstünde olan imparatorun böylesine basit bir başlangıçtan doğduğunu düşünmek. Ra oğlanın gözlerine baktı. Bilge ve karanlık bakışlarıyla karşılaştı ve yanaklarındaki savaş kabilesi dövmelerini gülümserken hafifçe kıvırtan, şüphe taşıyan bir sesle sordu. Bunların hepsi gerçekten oldu mu efendim? Gerçekten burada mı doğdunuz? Kral olacak çocuk elindeki kafatasını evirip çevirdi. Sesi çoktan dalgınlığın ve uzaklığın içinde kaybolmuştu. Öğlen vakti kıyıya gelecek tüccarlarla takas yapmalıyım. Babamın gözleri için deniz kabukları almalıyım. Efendim diye sordu Ra. Oğlan ona döndü ve bir gün olacağı monarkın sesiyle konuştu. Parmak ucuyla Ra'nın alnına dokundu ve ona şiddetli bir sarsıntı verdi. Uyan Ra. Ra'yı bulunduğu savaş alanından bir süre çekip ona bu vizyonu gösteriyor. Vizyonu gösterdikten sonra ve konuşmaları bittikten sonra Ra'yı gerçekliğe geri döndürüyor. Ra yanlış hatırlamıyorsam o esnada Webbey'de. Bundan sonraki bölümde olan şeyleri de geçiyorum ama burada bir iki tane güzel şey var, detay var, onları söyleyeyim. Mesela Ra'nın mızrağını imparatorun ona şahsen hediye etmiş olması. Silent Sisterhood'un başı Crow'un yanında 8-9 yaşlarında bir tane inisiye çocukla dolaşması. Muhtemelen onu eğitiyor. Ra çocuğa bakmaktan rahatsız oluyor. Çünkü bunlar soulless deniyor ya, ruhsuz, blank, işte Faria genine sahip olan insanlar nedir? Psychic enerjileri null ediyorlar, yok ediyorlar. O yüzden zaten bu Unspoken Sanction'da insan Psyker avlarlarken rahatlıkla avlayabiliyorlar. Çünkü zaten gücünün pek kontrolünde olmayan, o gücü daha kullanamayacak kadar zayıf olan, gerçi kuvvetli olsa da onları deaktive edebiliyorlar. Rahatlıkla avlayabiliyorlar o güçlerinin ötürü edip. Bunların yanında dolaşmak insanlara çok büyük rahatsızlık veriyor. Burada da ondan bahsediyor. Güzel bir iki açıklama vardı. Mesela ne yazmışım bakalım.
Kroll'un varlığına tahammül etmek daha da zor geliyor ama gözden gelmesi imkansız çünkü beraber savaşıyorlar. Şöyle tanımlıyor bunu: gecenin gökyüzünü yutması gibi düşüncelerimi yedi. Çevresindeki her şeyi anlamsızlaştırdı ya da özü kısıldı. Onun karşısında olmak boşlukla dolu bir şeyin karşısında olmakla aynıydı. Acıkan bir şeyin, öyle bir şeyin ki Ra'nın kafatasındakileri emen türden. İşte bir Silent Sister'ın karşısında olduğunda bunları hissediyorsunuz. Çocuğun, yani yanındaki inisiye çocukta bile bunu hissediyor ama Kroll'da kat katını hissediyor. Ona rağmen beraber savaşıyorlar bu arada. Ona rağmen onların varlığından hoşnutlar. Yani parantez açmam lazım. Yani her Custodian'ın bir tane yanında şey var. Silent Sister var. Beraber çarpıştı. Ve birbirlerine ya aşk denemez ama müthiş bir kardeş bağlılığı gibi bir şey var. En ufak böyle hani kardeşinizin yaptığı en ufak göz hareketini falan anlarsınız ya. Zaten Silent Sister dilsiz diliyle konuşuyor, el hareketleriyle konuşuyor. Yani en ufak bir bakışından, en ufak bir el hareketinden falan ne dediğini anlıyor. Ve genelde de aynı şeyi düşünüyorlar. Neyse. Kroll'da da bir tane Zeynhinder türünde ismi Veracity olan bir kılıç var. Bu imparatorun eski çağlarda kullandığı kılıçmış. Bunu da Kroll'a bizzat hediye etmiş. Notlarım arasında bu var. Şimdiki bölüm arkadaşlar, doğrudan yazdıklarımı okuyorum. Bu bölüm Imperial Fist'in sarayın savunması için sonradan diktiği bir savunma duvarının üzerinde bekleyen Diaklos'un Koros'la başlıyor. Custodian burada gözlerini 5 yıl sonra ilk defa gördüğü gün ışığına alıştırmaya çalışıyor. Çünkü 5 yıl boyunca Webbe'in içinde savaşmışlar. Adam ilk defa tünellerden dışarı çıkıyor. Ne demişim? Bu cümle Webbe'deki savaşın süresine bir gönderme. Evet. Horus her geçen gün İmparatorluk Sarayı'na yaklaştığı için çevrede müthiş bir çalışma var. Duvarlar surlara, kuleler kale burçlarına çevriliyor. Hatta burada sarayla ve yapılan çalışmalarla ilgili çok güzel bir söz var. Burası bir zamanlar insan zekasının en görkemli şöleniyken şimdi insanlığın ihanete meyilli yüreğine dikilmiş bir anıt gibi yükseliyor diyor. Savaşa hazırlanıyorlar Horus geldiği için. Yani işte çeşitli kültürlerin o döneme kadar, tabii imparatoru düşünün. Adam neredeyse 50 bin yaşında, bütün kültürleri görmüş, bilmem ne, müthiş zeki bir herif. Sarayını da ona göre donatıyor. Ama o güzellik Horus saldıracak diye artık bir savunma kalesine çevriliyor Rogal Dorn tarafından. Ne demişim? Buraları doğrudan çeviriyorum arkadaşlar demişim ki savaş hazırlığını daha iyi kafanızda canlandırın. Artı bir Custodian bir Primarch'ın karşısında nasıl konuşabiliyor onu görün. Rogal Dorn ve onun taş kalpli Imperial Fist'i işlerini çok iyi başarmışlardı. İmparatorluk sarayı yerle bir edilmiş, aklın alamayacağı bir kudrete sahip kaleye dönüşerek yeniden doğmuştu. Nesiller boyunca onlarca farklı türde ihtişamla bezenmiş sarayın mimarisi, Dorn'un buz gibi bakışlarıyla yıkılmış, kaba saba, inceliksiz ve yıkılması çok zor bir yapıya dönüştürülmüştü. Bir düzine Imperial Fist, Diaklos'un ve Kaeria'nın önünden uygun adımlarla geçtiler. Unification'ın bir sembolü olan yumruklarını göğüslerine vurarak Custodian ve Oblivion Knight'ı selamladılar. Kaera selamlarına aynı şekilde karşılık verdi. Oblivion Knight dediği yine Silent Sisterhood bu arada. Kaera selamlarına aynı şekilde karşılık verdi. Custodian vermedi. Diaklos'un yanından geçen iki askerin yepyeni zırhlarına bakınca rahatsız hissetti. Aynı rahatsız edici hissi sarayın uçsuz bucaksız ufkunun gri, sonu gelmeyen siperliklerle çevrildiğini gördüğünde de hissetmişti. "Ne kadar gururlu görünüyorlar," dedi Diaklos'un. Kelimeler ağzından bir mırıldanma gibi dökülmüştü. Sesi halen bir gün önce az kalsın kafasını uçuracak darbenin verdiği acıyla çıkıyordu. Asil kuzenlerimiz. Kuzenler. Eğer hakikate biraz cömertçe davranırsan elbette bu doğruydu. Space Marine birliklerinin yaratılma süreci 10,000'la benzerdi. Aralarındaki tek fark onların soğuk ve kaba saba bir taklitten ibaret olmalarıydı. Diaklos'un hücresel anlamda en temel düzeyde biçimlendirilmişti. Mükemmeliyet kanına işlenmiş, kemiklerine kadar yoğrulmuştu. Buna karşın ondan daha aşağı olan 18 lejyonun kuzenlerinin neşterle içleri açılmış ve sahte organlarla donatılmış, daha üstün, daha zahmetli ve daha eksiksiz bir çalışmanın sonucunu taklit edebilmek için cerrahi bir ustalığa ve genetik ayinlere bel bağlamışlardı. Yani kısacası Custodis'ler Space Marine'leri küçümsüyor. Custodian, Kiara sanki konuşmuş gibi onu cevapladı. "Doğru, gururlanmaya hakları var. Nihayetinde hiçbir zaman başarısızlık göstermediler. Fakat masumiyette onur bulunmaz." Bu arada dediğim gibi hani Kiara en ufak böyle göz hareketiyle ya da herhangi bir Silent Sister yanındaki Custodian'la o kadar bağ kuruyor ki daha evvelden dediğim gibi.
En ufak bir göz hareketi, el, kol ya da işte dilsiz dili mi denir? Ne denir? El dili olmadı. Sign language. Türkçesi gelmiyor aklıma. Neyse, anladınız ne demek istediğimi. Onun ne demek istediğini rahatlıkla anlıyorlar. O yüzden kitabın bazı yerlerinde Silent Sister'ların el kol hareketi yapmadan Custodian'ın ne dediğini anladığını ve doğrudan konuştuğunu göreceksiniz. O yüzden şaşırmayın. Tekrar okuyayım. Custodian, Kiara sanki konuşmuş gibi onu cevapladı. Doğru, gururlanmaya hakları var. Nihayetinde hiçbir zaman başarısızlık göstermediler. Fakat masumiyette onur olmaz. Kiara başını yana eğdi ve kaşını kaldırdı. Hayır, dedi Diakloshin. Niye öyle bir şey yapayım ki? Kiara'nın yüz ifadesi sabırdan ziyade kuşkuya dönüştü. Masumiyetleri yüzünden tabii ki onları kıskanmıyorum, dedi Diakloshin. Ama onlardan tam da bu yüzden nefret etmeye başlıyorum. Kiara kaşlarını kaldırdı. Farkındayım, bu baya bir mesele, diye terslendi Diakloshin. Ama izin verirsen beni yargıladığın bu kadar yeter. Custodian bir zamanlar sadece 10,000'ın, Sisters of Silence'ın ve kralların adım atabildiği, kirli gökyüzüne yükselen Enara kulelerine baktı. Burada imparator en sadık takipçilerine, yani Custodian'lara, yıldızlar arasındaki düşüncelerini ve planlarını anlatırdı. Şimdi kulelerin yerine savaş kuleleri yükselmiş, onların üzerine silah servitorları ve Imperial Fist Overseer'ları üşüşmüştü. Çok şey değişti, dedi Custodian silahlarla donatılmış kulelere bakarak. Kiara onun sesindeki tona şaşırmıştı. Diakloshin yoldaşına yüzünde tek bir duygu taşımadan baktı. Hayır, aslında öyle değil, dedi. Saray güzelliğini yitirdiği için yas tutmuyorum. Asıl üzüntüm tüm bunların simgelediklerini kaybetmemizden dolayı. Malkador ve Dorn, War Master'ın yoluna ne çıkarsa çıksın, Horus'un nihayetinde Tera'ya varacağında karar kıldılar. Bütün bu hazırlıklar önlem için alınmıyor. Bunların hepsi yaklaşan savaşa hazırlık. Bu arada Arkwright rütbesinde Aiosos, Diakloshin'ın zırhını tamir ediyor. Mechanicum bundan onur duyuyor. Vesaire vesaire diye bir bölüm var. Sonrasında Valdor, Kiera ve Dio ile karşılaşıyor. Diakloshin'ı bazen Dio diye kısaltıyorlar. Valdor da hatırlarsanız 10,000'ın commander'ı. Aralarında biraz konuştuktan sonra konu şuraya geliyor. Konstantin Valdor, First of the 10,000, ne oldu diye soruyor. İmparatorun kaderiyle ilgili bilgi almak istemesi ciddi yüz hatlarının üzerine açıkça kazınmış şekilde. Çünkü Valdor Webey'de savaşmıyor. İşte Horus'a karşı dünyayı savunmak için buradaki savunmalara, hazırlıklarına yardımcı oluyor. Ve İmparator da sürekli Imperial Dungeon'da olduğu için hani İmparator ne yapıyor bilmiyor, o yüzden çok merak ediyor. Kiara seri el hareketleriyle cevap verdi. Bozguna uğradı diye sordu Valdor. Kiara'nın cevabının deliliği üzerine kafasını salladı. Nasıl oluyor da Silent Sisterhood ve 10,000 bu tehditle başa çıkamıyor? Kiara aynı el hareketleriyle devam etti. Bu sefer daha vurgulu bir şekilde. Zaten bu yüzden buradayız, dedi Diakloshin Kiara'nın itirafına katılarak. Impossible City'yi elimizde tutmak için daha çok savaşçıya ihtiyacımız var. 10,000'a ne oldu diye gürledi Valdor. Kiara ve Diakloshin birbirlerine baktılar. Formaliteden yorulmuşlardı. Custodian başını olumsuz bir şekilde salladı. Söyleyemeyeceğim çok şey var. Burada söylememin yasak olduğu, hem de sadık olmayan kulakların bulanabileceği bu yerde. Son birkaç ay geçmiş yıllarda olmadığı kadar bizden acımasızca çok şey aldı. 10,000'ın sayısı ciddi şekilde tükenmiş durumda. Silent Sisterhood da bundan daha iyi durumda değil. Bilinmeyen konulardan bir tanesi. Evet, İmparator 10.000 tane Custodian yaratıyor ama Webbey'deki savaşta bayağı bir sayıları düşüyor. Bayağı bir. Ama bugün 42. bin yüzyılda artık deli gibi Space Marine'de üretilmesine rağmen işte Primaris Marine'ler üretiliyor. Saçma mı? Evet, ama olması gerekli miydi? Hikaye açısından çıkmaza giriyordu çünkü Space Marine sayısı. Kabul edilebilir. Ama Space Marine sayısı artarken Custodian'lar artık üretilmiyor. Hatta hatırlarsanız, şimdi geri gidemiyorum ama İmparator'un bir konuşmasındaki çevirisini yaparken bir daha asla üretilmeyecek bir sanatın sonucusunuz diyor Custodian'lara. Nedense artık yenisini üretemiyor. Bir sebebi var ve burada işte sayıları ciddi şekilde tükenmiş. Bugün 42. bin yüzyılda Custodian sayısını bu yüzden bilmiyoruz. Grup buradan Savaş Konseyi'ndeki toplantıya katılmaya gidiyorlar. Biraz şunu içeyim, gırtlağım kurudu. Bu arada kamera hiç takılmadan kayıt etmeye devam ediyor. Bugün iyi, İnşallah nazar değmez.
Sigilite'ın özel mabedinde toplandılar. Sigilite, Malkador. Imperial Fist tarafından yürütülen kapsamlı yeniden inşa çalışmalarından şu ana kadar kaçmayı başarmış bir kulede. Halkalı balkonu hala Terra'nın gece göğüne açıktı. Sigilite yalnız kaldığında düşünebileceği, daha az askeri, daha az kasvetli bir yerin olması gerektiğini söyleyerek bu kulenin yeniden inşasını reddetmişti. İmparatorluğa sadık kalanların en güçlü erkek ve kadınlarından birkaçı kulenin tepesindeki kütüphanenin kalbinde yer alan dairesel hololitik masanın etrafında duruyorlardı. Etrafları eski dünyanın eski dönemlerinden başlayarak teknolojinin karanlık çağı sırasında yok olup gitmiş sayısız uygarlığın paha biçilmez parşömenleri ve kalıntılarıyla çevriliydi. Neden? Çünkü Sigilite'ın imparatora katılmadan evvel bir grubu var. Bunlar ne pahasına olursa olsun eski teknoloji ve sanat ürünlerini yok olmaktan kurtarmaya çalışan bir grup. Neyse. Elmas'cığım ne var aşkım? Gel aşkım. Bak size göstereyim hadi ben de biraz ara vermiş oldum. Elmas bu ismini ben vermedim ama ismi böyle kaldı. Bu gerizekalı durmadan aşağıdan dürtüyor. Yerim. Hiç kedi alacağım aklıma gelmezdi. Kediye de müthiş alerjim var. Ama buna alerjim yok nedense. Çünkü hemen hemen hiç tüy dökmüyor. Isırırım. Hadi. Nerede kalmıştık? Heh. Devam ediyorum. Ahşap oymalar, beyaz taştan ve siyah kayadan kırık heykel parçaları, stasis alanlarına hapsedilmiş parşömenler, çoktan zamanın pasına ve eskiliğine teslim olmuş tabancalar, tüfekler ve kılıçlar. En hafif tabirle son derece eklektik bir koleksiyondu. Altı ruh birbirlerinin karşısında duruyordu. Altı ruh bir imparatorluğun kaderine karar veriyordu. Burada alınacak her karar ya imparatorluğun Griffith hiyerarşisi boyunca yayılacak ya da mühürler ve yasaklarla sonsuza dek gizlenecek. Diaklos'un kenarı olmayan bir masanın etrafında toplanmış hiyerarkların her birine sırayla baktı. Böylece herkes eşit konumda dizilmişti. Mars'ın baş ustası Trimea, İmparatorluk Naibi Balkador, Imperial Fist'in Primark'ı Rogaldorn, Silent Sisterhood'dan Oblivion Şövalyesi Kiera, 10.000'lerin başkomutanı Konstantin Valdor ve Diaklos'un kendisi. Burada Diaklos'un ve Trimea arasında yani Mekanikum'un baş ustası bir itiş kakış laf muhabbeti dönüyor. Orayı çevirmeden geçtim. Önemli bölümlere geleyim diye. İmparatorluk muhafızlarının sert soylu yüzlü Primark'ı bakışlarını yan yana duran muhafız ve kız kardeşten hiç ayırmadı. Tam rapor verin diye emretti Dorn. Diaklos'un bu buyruğa öfkeyle gerildi ve Kiera'nın duruşundaki hafif değişimi fark etti. Kız kardeş kollarını göğüs zırhının üzerinde kavuşturmuştu. Yalnızca bir parmağını zar zor fark edilecek kadar küçük bir titremeyle oynattı. Parmağının ucu pazı zırhına işlenmiş şimşek sembolüne dayanmıştı. Birbirinize gönderdiğiniz gizli uyarılarınızı fark etmediğimi mi sanıyorsun Oblivion şövalyesi diye sordu Dorn Kiera'ya. Kiera cevap vermeye yeltenmedi bile. Onun yerine Diaklos'un konuştu. Bazen Kiera diyorum, bazen Kaera diyorum. Okuması çok zor. Kaera yalnızca küstahlığınıza öfkeyle karşılık vermemem konusunda beni uyardı Lord Dorn. Bana emir verebilecek tek bir adam var. Siz de o adama baba diyorsunuz zaten. Hayalarını koydu masaya Diaklos'un. Primark her ikisine de gözünü kırpmadan baktı. Sonra başını hafifçe eğerek onayladı. Binlerce mesele zihnimi meşgul ediyor. Ne demek istediğini anladım. Devam et lütfen. Geri vites yaptı herif. Diyecek pek bir şey yok dedi Diaklos'un. Tünelleri vuran son dalgalar ağır kayıplara yol açtı. Magnus'un çılgınlığı sırasında ele geçirdiğimiz tüm bölgeler şimdi aterik istilacılarla dolup taşıyor ve biz imkansız şehrin surlarına kadar geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Kalasları savunmak dış tünellerdeki hakimiyetimizi sürdürmekten çok daha kolay. Şimdilik Webway ile İmparatorluk Zindanı arasındaki bağlantı istikrarlı durumda. Şehrin yeraltı geçitlerinden geçen mekanikum yapımı güzergahlar hala imparatorun koruması altında ve aterik faaliyetlerden arındırılmış vaziyetteler. Şöyle düşünün. Şöyle göstereceğim. Şimdi burada Imperial Dungeon var. Tünellerle Webway'e Kalastar'a bağlanmış. Bunların dışında bir tüneller daha var. Muhtemelen işte uzayda gideceğiniz adreslere bağlı. Tamam mı? Dış tüneller, Impossible City Kalastar, iç tüneller, Webway'e bağlanan kısım.
Bu kısmı Mechanicum yapmış buradaki tünelleri. Buradaki tüneller doğal tüneller. Burada da Impossible City. Buradaki tünelleri kaybettiler. Öyle böyle gelmiyor Demon'lar vesaireler. Artı sadece Demon'lar değil, işin içine Chaos Space Marine'ler de giriyor. Akıyorlar sonsuz bir şekilde. Okyanus gibi akıyorlar. Ve dış tüneller kaybedilmiş durumda. Dio şu anda Impossible City'nin surlarına geri çekilmişler. Surlar, iç tüneller, Imperial Dungeon, altın taht, imparator. Anlatabildim mi? Ne demiş? Mechanicum yapımı güzergahlar hala imparatorun korunması altında ve aterik faaliyetlerden arındırılmış vaziyette. Ne zamana kadar diye sordu Dorn. Diaklos'un kendisini toparladı, iradesini çelikleştirdi. Masanın üzerindeki Chaos Space Marine miğferine doğru işaret etti. Bunun kelimelerden çok daha iyi bir açıklama sunmasını bekliyordu. Bu arada toplantıya orada buldukları bir tane Chaos Space Marine kaskını getiriyorlar. Onu fırlatıyor masaya. Ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Hain lejyonlar VB'ye erişim sağlamış durumda. Arkalarında Titanların silüetleri beliriyor. Zaten zor durumdaydık ama artık düşmanlarımız katlanarak çoğalıyorlar. Magnus'un çılgınlığındaki tünelleri her zamankinden daha hızlı kaybediyoruz. Webbey üzerindeki hakimiyetimizi yitirdik ve ilerlemeyi sürdürecek sayımız da kalmadı. Şimdilik imkansız şehrin yeraltı geçitleri güvende. Kalasların yeniden inşa edilen surlarını gerektiği sürece tutabiliriz. O ana kadar sessizliğini koruyan Malkador başını kapşonunun gölgesinde hafifçe eğdi. Tribün Endymion nerede diye sordu. Endymion Ra bu arada. Ra Endymion. İsmi genelde Ra diye geçiyor. Biliyorsun diye düşündü Diaklos'un. Kader ve Yasar'ın savaşta öldüğünü biliyorsun. Ra'nın son tribün olduğunu da biliyorsun. Ah seni kurnaz yaratık, şu casuslarından birini yakalayabilsem. Ben buna şaşırdım. İlk defa bu kitapta rast geliyor çünkü. Custodian'lar da Malkador'u sevmiyor ya da en azından Diaklos'un Malkador'u sevmiyor. Ra şu an savaşta dedi Custodian. Onun yerine ben buradayım. Valdor hiçbir şey söylemedi. Trymera aynı şekilde sessizdi. Kafa tasları bile dönmeyi bırakmış. Şimdi omuzlarının yanında havada süzülüyor. Göz çukurlarındaki sensori iğne kümeleriyle Diaklos'una bakıyordu. Sigilite asasına daha fazla yaslandı. Diaklos'un itirafının ardından komuta briefinginin kontrolünün yeniden ele geçirmeye dair hiçbir girişimde bulunmadı. Bu kafa tasları falan Mechanicum'un etrafında dönen servitorlar olarak düşünün. Şimdi atlaya gittiğim için bu tadımları falan geçiyorum. Çünkü aniden burada karşınıza çıkınca ama ne kafatası falan diyebilirsiniz. Etrafında dönen kafatasları var. O konuştukça konuşuyor böyle diye. Dorn baktığı pencereden döndü. Diaklos'un Primarch'ın yüzüne yansıyan ani duygudan ve gözlerine dolan ışıktan nefret etti. Neden? Yani bak burada Malkador'un bunu ima etmesi, yani Ra Endymion nerede demesi aslında biliyor casuslarından falan ne olduğunu. Ama konuyu muhtemelen Dorn'a getirmeye çalışıyor. Yani Dorn'un bu tepkiyi vereceğinden dolayı Malkador önden bu atı oynuyor. Çok zeki bir herif. Ben severim Malkador'u. Yalan yok şimdi. Dorn da hemen atlıyor. Şimdi atlama nedenini anlayacaksınız. Dorn baktığı pencereden döndü. Diaklos'un Primarch'ın yüzüne yansıyan ani duygudan ve gözlerine dolan ışıktan nefret etti. Eğer savaşçılara ihtiyacım varsa diye başladı Dorn. O zaman Legion'um... Hayır, Diaklos'un bu kelimeyi Kaera'nın kısa ve sert bir olumsuz el hareketiyle verdiği anda söyledi. Hayır mı? Dorn her zamanki gibi sakindi. İmparatorun iradesi Imperial Fist Legion'un zindan dışında kalması yönünde. Yani şu İmparatorun Imperial Fist'i VB'ye almadığını biliyor Dorn. O yüzden bunu bir fırsat olarak görüyor. İşte Yasai ve neydi diğer ölenin ismi? Kadai'nin ölmesine yardıma ihtiyaçları olduğunu düşünerek hadi bu sefer bir daha deneyeyim, belki benim lejyonumu alırlar diyor VB'ye. Hayır mı? Dorn her zamanki gibi sakindi. İmparatorun iradesi Imperial Fist Legion'un zindan dışında kalması yönünde dedi Diaklos'un. 10 binleri ve kız kardeşliği tam gücüyle emrinde tuttuğu zaman bu babamın iradesiydi diye karşılık verdi Dorn. Şimdi asker kıtlığı yaşarken ve hainler Webbe'in içinde toplanmışken bu emrin aynı kalması nasıl mümkün olabilir? Imperial Fist'lerinden kaçı Terra'da diye karşılık verdi Diaklos'un. 4 bölük mü? 5 bölük mü? Fethedilmiş topraklarda bir isyan çıkması ihtimaline karşı birkaç bölüm orada konuşlandırılmış durumda. Peki ya Legion'un geri kalanı Rogal diye sordu Diaklos'un. 3 segmentum boyunca dağılmış durumdalar ve esasen Güneş Sistemi Savaşı'nın muharebe alanlarında görevdeler. Yine de elimden geleni sunuyorum dedi Dorn.
Yani neredeyse hiçbir şey diye karşılık verdi Diakloshin. Yine de sunuyorum. İmparatorun iradesi diye tekrarladı Diakloshin. Imperial Fist Legionu'nun zindan dışında kalması yönündedir. Nedenini söyle bana dedi Dawn. Sadece tahmin edebilirim dedi Diakloshin. Bakışları ganimet olarak alınmış devre dışı Space Marine miğferine doğru kaydı. Adamlarıma güvenilmeyeceğini mi düşünüyorsun diye sordu Dawn tamamen sakin bir sesle. Angro'nun köpeklerinin taraf değiştirdiği gibi benimkilerin de taraf değiştireceğini mi sanıyorsun? Güven dedi Diakloshin kelimenin üzerinde özellikle durarak. Bugünlerde güvenimi öyle kolayca dağıtamıyorum Rogaldorn. Eğer lejyonların savaşçılarına gerçekten güvenebilseydik, galaksi şu anda alevler içinde olmaz ve bir Primarch'ın hırsı yüzünden ikiye bölünmezdi. Seninle tartışmayacağım Praetorian, sadece imparatorun iradesini yeniden hatırlatıyorum. Dorn yumruklarını masaya dayadı ve dişlerinin arasından derin bir nefes verdi. Herkes onu görkemli bir sükunetin ruhu olarak tanırdı. Ancak gene herkesin bildiği üzere Diakloshin'dan ve 10 binlerin gizliliğinden duyduğu hoşnutsuzluk derinlere işlemişti. Malkador'un nefesi ise daha ince, daha yavaş ama bir şekilde daha gergindi. Sadece Trimera hiçbir duygu göstermedi. Yüzsüz maskesi buna zaten elverişli değildi. Başlığını hafifçe eğdi, yüz plakasının arkasında bir klik sesi duyuldu. 3 kafatası onun etrafında ters yörüngede dönmeye başladı. Omnesaya ne durumda diye sordu 3 kafatası uyumlu bir tek düzelikle. Omnisaya imparator oluyor. Mekanikma Omnisaya diyorlar. Yani tanrıları. Durumu değişmedi. Hala tahtına oturmuş hareketsiz ve hiçbir uyarana tepki vermeden duruyor. Altın tahta oturduğundan beri konuşmadı. Magnus'un cehaletinin ardından savaştığı güçler akıl almaz boyutta. Şu an bildiğimizden fazlasını bilmiyoruz dedi Diakloshin. Eğer hala konuşamıyorsa diye sordu Dawn. Renksiz bir ses tonuyla. Daha fazla savaşçı talebinde nasıl bulunabiliyor? Adam hala inat ediyor. 10 binler imparator adına konuşur diye yanıtladı Diakloshin hiç tereddüt etmeden. Yine koydu taşaklarını masaya. Bu arada hakikaten yani imparator onlara buyruğunu iletiyor. 10 binler de onun ağzı gibi konuşuyor. Ve artık adamı bir o kadar iyi tanıyorlar ki. Yani bazen ne yapacaklarını bildikleri için işte imparator o esnada yanıt veremezse de tahta otursa da biz onun adına konuşuyoruz. Bu şekilde yapacaktır demeye Primarch'lar hayır diyemiyor o esnada. 10 binler imparator adına konuşur diye yanıtladı Diakloshin hiç tereddüt etmeden. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var dedi Trimera'nın yüzen servo kafatasları. Omnisayah'ın iradesine dair daha nicel bilgiler. Konuş, açıkla, izah et. İşte robot gibi konuşmaya çalıştım. Becerebildiysem. 10 binler imparator adına konuşur. Bizim talebimiz Efendimizin bizzat dile getirdiğinden farklı değildir. Her zaman böyle olmuştur, dedi Diakloshin tekrardan. Sessizlik yeniden hüküm sürdü. Dawn bulutlarla kaplı gökyüzüne baktı. Sesinde o anın ağırlığından doğan bir yumuşaklık vardı. Magnus, kardeşim, yaptığım bütün hataların içinde bu en büyüğü. Ardından bir kez daha omzunun üzerinden Diakloshin ve Kaera'ya döndü. Artık neden bizzat geldiğinizi anlıyorum. Diakloshin başını salladı. Eğer hainler Terra'ya ulaşırsa... Asıl mesele ne zaman ulaşacakları, prefek, dedi Dawn. Ulaşıp ulaşamayacakları değil. Dediğiniz gibi hainler Terra'ya ulaştığında Lord Dorn, imparatorun rehberliği olmadan sarayı savunmaya hazır olmalısınız. Dorn bu düşünceyle sarsılmış olsa bile hiçbir belirti göstermedi. O, kardeşlerinin hezeyan, kıskançlık ve gururla hareket edeceği anlarda bile taş gibi sarsılmaz kalan tek evlattı. İmparatorun gizli savaşının iyi gittiğini umma cüretinde bulunmuştum dedi sessizce. Böyle bir iyimserliğe cesaret etmek bile geriye dönüp bakınca aptalca görünüyor değil mi? Kaçınılmaz gün geldiğinde sadece Terra'nın semalarından gelen yok oluşla yüzleşeceğimizi umut etmiştim. Yer altından gelen ne değil. Horus ve kuvvetleri çoktan Segmentum Solar'a girdi. Şimdi imparatorluk zindanının düşme riski var. Söyle bana Diakloshin. Horus henüz Terra'ya ayak basmadan bu savaşı kaybedebilir miyiz? Evet diye yanıtladı Diakloshin hiç duraksamadan. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten diye tekrarladı Dawn. Her şey aynı kalırsa evet, kaybedeceğiz. Yeni savaşçılar için yaptığımız talepler karşılanmazsa evet, kaybedeceğiz. Düşman daha da takviye edilirse evet, kaybedeceğiz dedi Diakloshin. Peki planınız ne? Bu askerleri nereden bulacaksınız dedi Dawn.
Bu konuda onlara yardım edeceğim dedi Malkador. Aşikar olanın ötesinde de olanaklar var. Rogal Dorn sakin olsa da boyun eğmezdi. İmparatorluğun gizlilik fermanı hala yürürlükte mi? Kaera kısa bir onay işareti yaptı. Dorn başını salladı. O zaman gönüllüleri ölüme mahkum ediyorsunuz dedi Primark. Mekanikum'un servitorlarını feda etmek anlaşılabilir. Gerekirse onları tasfiye etmek bir kayıp ama pek de gayri ahlaki sayılmaz. Ancak Webbe'ye çekip getirdiğiniz hayatta kalan insanlara ötenazi uygulamak çok daha karanlık bir öneri. Kayra'nın yanıtı Diaklos'una atılan bir bakış ve hafif bir el işaretinden öteye gitmedi. Custodian, Kayra'nın söylediklerini çevirdi. Lady Kayra'nın görüşü burada önceliklidir Praetorian Dorn. Mevzilerimizi kaybetmeye devam edersek hayatta kalan insanları tasfiye etmeye hiç gerek kalmayabilir. O zaman düşman bizi zaten ölü farz edecek ve o an sizin ahlaki kaygılarınızın bir anlamı kalmayacak. Dorn çenesini sıktı. Dediklerini kulağın duyuyor mu Diaklos'un? Söylediğin ve savunduğun şeye bak dedi. Zorunluluk ahlakın ötesine geçer diye göğsünün önünde havada elleriyle işaret etti Kayera. Asla pişman olmadan değil ve asla utanç duymadan da değil. Yine de ahlaksız bir zafer bile ahlaki bir yenilgiden daha ağır basmalıdır. Zaferi kazananlar eğer vicdan duyuyorlarsa kefaret ödeme şansına sahip olabilirler. Yenilenlerin ise böyle bir şansı bir daha olmaz. Kendi kardeşimi bana mı alıntılıyorsun? Dorn gözlerini kıstı. Robote burada değil. Oblivion Knight keşke burada olsaydı. Onun yokluğunda ise imparatorluğun lord komutanı benim. Diaklos'un gözlerinin önünde gelişen sahne karşısında öfkesini bastırdı. Bu tam bir ikiyüzlülük Dorn. Imperial Fistleriniz diğer lejyonlar için mutlak zayiate dönüşen çatışmalara katlanmakla övünmez mi? Şimdi ise imparatorun en büyük sınırını korumak için artığı insanlardan bahsediyor oradaki. İnfaz etmeye karşı çıkıyorsunuz. Bunun tartışılacak bir yanı nasıl olabilir? Dorn zırhlı eldivenini toplantı masasına çarptı. Güneş sisteminin hololitik görüntüsü zıpladı ve titredi. Burada sadece kendi evlatlarımdan söz etmiyoruz. Onların hayatları sadece benim dilediğim gibi harcayabileceğim birer para. Ama sen 5 uzun yıl boyunca yer altında fazla kaldın. O esnada 10 binler kanını tüketene kadar akıtan tek güç değildi. Bu artık Great Crusade değil Custodian. Sadık ruhları keyfi olarak yok edemezsin. Zorunluluk kavramının anlamı değişti. Çünkü savaşın son günlerine yaklaşıyoruz. Ya burada tartıştıkları şey biraz daha açıkça olabilirmiş. Ya şimdi yeni askere ihtiyaçları var, tamam mı? Ya aşağıda savaşanlar kimler? Custodian'lar. Zaten bayağı bir tükenmiş adamlar. Bayağı bir zayiat vermişler. Onların yanında Oblivion Knight'lar var. Onlar da bayağı tükenmişler. Bu arada Silent Sisterhood bayağı bedes savaşıyor. Bunu başka kitaplarda da görüyorsunuz. Teke tek de Chaos Space Marine aldıklarını okudum bir iki defa. O yüzden böyle pek hani işe yaramaz tipler olarak falan görmeyin. Ciddi tehditler ve ciddi bir potansiyele sahipler savaşmak için. Neyse. Bir de aşağıda Mekanikum birlikleri var. Bir de orada çalışan bilim adamları falan var. Şimdi lejyonları istemiyor imparatorluk aşağıya inmesini Space Marine'lerin. Custodian'lar tükeniyor. Silent Sister tükeniyor. Mekanikum tükeniyor. Aşağıda da insanlar var. Burada itlaf etme, zayiat muhabbeti şey. Oradaki insanları servitora çevireceklerini düşünüyorum. Tamam mı? Dorn da buna karşı çıkıyor. Çünkü başka bir şekilde yeni savunacak güç alamazlar. Malkador'un ben size birilerini bulacağım falan filan demesi de bu. Muhtemelen dünyadan bile insan çekecekler aşağıya. Servitor olarak, servitor savaşçı olarak kullanmak için. Tartıştıkları şey bu. Dorn'un sözleri oradaki hiyerarkların arasında çok ağır bir suçun itirafıymış gibi ağır bir yankı uyandırdı. Bu konuda tartışmayacağız diye işaret etti Kaera. Ama artık kendisi de tereddütlü görünüyordu. Gerekli orduları toplayacağız dedi Diaklos'un. Sigillite uygun görürse onun yardımıyla ve durum el verdiğinde sizin çekincelerinizi imparatora ileteceğim. Tek istediğim bu dedi Dorn. Kararlı ve sert bir kabullenişle. Trymera sol elini kapattı. Servo kafataslarını bir araya çağırarak kambur omurgasının portlarına kenetlenmelerini sağladı. Malkador ise hiç yanıt vermedi. Diaklos'un Sigillite'ın bunların ne kadarını önceden bildiğini merak etti. Eğer bu kadarsa dedi Malkador, sanırım buradaki toplantımız bitti. Trymera sinirli bir kod sesiyle ses çıkardı. Bu bir itiraz mı başrahibe diye sordu Malkador. Kenetlenmiş servo kafatasları titreşti. Konuşmaya can atan derisiz yüzlerin korosu gibi Mars diye seslendi 3 prop birden. Mekanikum kutsal Mars'ı geri almak için Omnisiyah'tan izin talep etmektedir. Dorn sertleşti. Yeri değil dedi. Kısa ve net. Şimdi ise hiç değil.
Fabrikator General reddinizi biliyor Praetorian. Bana talebimi doğrudan Omnissiah'ın yanında savaşı sürdürenlere iletmemi emretti. Önüne gelen doğruna çarpıyor bir tane. Yanında savaşanlara iletmemi söylemesinden kastı şey işte. Diatlosian ve Silent Sisterhood'a iletmemi söyledi diyor. Yani sen kimsin, onun yanında değilsin. Kiera ve Diatlosian'a doğru eğildi. İncecik ve insan dışı görünüyordu. Böyle bir otoriteyi yöneten biri için son derece zayıftı. Mars geri alınmalı. Bu arada Mars elden düştü. Mekanikum'un da tek derdi Mars'ın geri alınması. Olaylar bu yüzden karışacak. Kitapta bunların spoilerını vermeyeceğim. Malkador'un asası sertçe yere indi. Mars bunu yapacak kaynaklara sahip olduğumuzda yeniden fethedilecek. Bu bölüm burada bitiyor şimdi. Son bölüme geçiyorum. İmparatorla ilgili bir bölüm. Bence güzel bir bölüm. Biraz ara veriyorum. Keseceğim, kopyalayacağım. Olduğumuz yerden devam edeceğiz. Yoruldum. Evet, geri geldim. Biraz dinlendim. Devam edelim. Çünkü bu bölüm uzun. Bu bölümde İmparator yine Ra'yı bir anısına çekiyor. İmparatorla ilgili bir bölüm olduğu için ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Çünkü burada öğrenebileceğimiz çok şey var. İmparatorun Varp'a olan bakışı, neden dinleri yasaklı gibi konulara bu anısı üstünden değineceğiz. Başlıyorum. Kral olmaya yazgılı çocuk artık bir çocuk değildi. İmparator soğuğa karşı pelerinin içine bürünmüş, savaşın yaraladığı tundrada yürüyordu. Elinde kınından çıkmış bir kılıç tutuyordu. Kılıç devre dışıydı. Bıçak boyunca uzanan devreler soğuk ve ışıksızdı. Savaşın izleri top mermilerinin parçaladığı topraktan her iki tarafa ait savaşçıların kalıntılarına kadar her yöne dağılmıştı. İmparator binlerce cesedin arasında dizlerine kadar varan ölüler denizi arasında yürüyordu. Gri, bezgin bir kar yağışı başlamıştı. Etrafında zırhlarının çıkardığı metal sesleriyle ilerleyen savaşçılar ceset yığınlarının arasında geziniyor, testere kılıçlarının çığlık atan dişleriyle yaralı düşmanları hızlı darbelerle infaz ediyorlardı. İmparator bunların hiçbirine aldırış etmedi. Savaşın ardında kalan bu sahne dikkatini vermeye değmezdi. Yardım isteyen kendi yaralı askerlerinin üzerinden adım atarak yürümeye devam etti ve seçkin savaşçılarından oluşan bir çemberin yakınına geldi. Savaşçıları tek başına duran, sırtında kürk bir pelerine bürünmüş gri saçlı bir esiri koruyorlardı. Adam keskin soğuğa karşı kendini kürk pelerinine sarmalamış, yaralarının acısıyla biraz kamburlaşmış halde ayakta duruyordu. İmparator yaklaştığında başını kaldırdı. Kanlı dişlerini göstererek acısız, umutsuz bir gülümsemeyle baktı. "Demek böyle bitiyor," dedi. İmparator sessiz kaldı, hareketsizdi. Rüzgar uzun saçlarını savuruyordu. Zayıf güneş aşağıya indirdiği kılıcının kenarında parlayan solgun ışıklar saçıyordu. "Niçin?" dedi tutsak öfkeyle. "Halkımı neden bu şekilde yok ettin?" "Halkın yaşamaya devam edecek," dedi imparator. "Fakat sen ve ordun edemeyeceksiniz." "Terra'nın imparatoru," dedi alaycı bir kahkahayla gri saçlı tutsak. Ağzının kenarından kan akıyor, karnındaki yara onu için için kemiriyordu. "Hayır," dedi imparator adamın lafını düzelterek. "İnsanoğlunun imparatoru." Tutsak karın üzerine kan tükürdü. "Şimdi bir de insanoğlunun mu? Bir ulus sana yetmedi. Hatta bir dünya bile ve şimdi o hastalıklı dokunuşunu yıldızlara mı taşıyacaksın?" "Meydan okuman yersiz," dedi imparator. "Kibirli canavar," diye hırıltıyla karşılık verdi adam. Göğsünün yıkıntısından zorla nefes alarak. "Ölçüsüz bir gururun var. Eşi benzeri görülmemiş bir delilik bu." İmparator rüzgara döndü. Gözlerini kısarak harap olmuş savaş alanına baktı. "Yine de zafer, zaferdir," dedi. "Tiran!" diye haykırdı tutsak. "Aydınlanmışların celladı." Tükürüğü akşam havasına saçıldı. Yere düştüğü yerde buhar olup kayboldu. "Dinsiz, sapkın!" İmparator bu tükürüklerle bölünen öfke tiradını sessiz bir sabırla karşıladı. "Ben aydınlatma getiriyorum," dedi. "Sen laneti getiriyorsun," diye kükredi esir savaş lordu. "Seni uyarmıştım rahip," dedi imparator. "Uzun zaman önce uyarmıştım. Senin yaptığın seçimler yüzünden şu an burada duruyoruz." "O zaman da uyarılarına tükürmüştüm," diye tısladı tutsak. "Şimdi de senin sözde aydınlanmana tükürüyorum. Hadi indir kılıcını. Tanrımın kollarına gidiyorum ve son nefesimde damarlarındaki kanı lanetleyeceğim." Çemberi saran kastodislerden biri öne çıktı. Muhafız mızrağının dip kısmını adamın başının yan tarafına indirdi. İndirdiği gibi hemen darbeyi geri çekmişti. Çünkü öldürmek bir kenara, adamı yaralamak bile istemiyordu. Ama bu bile adamın göz çukurunu kırmaya ve göz küresini parçalayarak jöle gibi dağılmasına yetti. Esir savaş lordu uluyarak yere düştü ve kara saplandı. Paramparça olmuş kafatasını kavradı. "Kendine hakim ol Sagittarius," dedi imparator. Kastodyan bir an tereddüt etti.
Ardından başını eğip geri çekilerek saflarına döndü. Dizlerinin üzerinde inleyen, donmuş elleriyle kırılmış yüzünü tutan tutsağın önünde imparator o anda orada olmaması gereken bir ruha seslendi. "Hoş geldin Ra," dedi. Ra kalabalığın biraz gerisinde duruyordu. Bakışları imparatorla Kastodisler arasında gidip geliyordu. Onların zırhları kendi giydiğinin yanında çok daha sade görünüyordu. Çünkü Unification Wars esnasında parantez açayım. Günümüze kadar teknoloji geliştiği için dünyayı birleştirme savaşlarında çok daha basit silahlar ve zırhlar kullanıyorlar. Onu görüyor. Lejyonların yükselişinden ve Büyük Haçlı Seferi'nin başlamasından önce hala Terra'nın hakimiyetini iddia eden teknobarbar sürülerine karşı savaş veriyorlar. "Efendim," diye selamladı Ra imparatoru. Her zamanki gibi çevresindeki hiçbir şey rüya ya da vizyonmuş gibi hissettirmiyordu. Rüzgar, Ra'nın asaletin simgesi olan kızıl pelerinini savuruyordu. Savaş alanını saran ölüm kokusu miğferinin filtrelerinden içeri sızıyordu. Efendisi yaralı tutsağın etrafını saran Kastodisleri arkasında bırakarak döndü. İmparatorun yüzü huzurlu ama derin bir sıkıntıyla çizilmişti ve Ra o yüzün içinde değişip duran birkaç silüet gördü. Kral olmaya yazgılı çocuğun kaygılı endişesi, Great Crusade'in öncüsünün sarsılmaz kararlılığı ve bütün insanlığın hükümdarının dingin ihtiyatı. "Senin de bir Mortis nabzı aldığını tahmin ediyorum," dedi imparator. "Koruyucudan," dedi Ra. "Bunu siz de hissettiniz mi?" Burada koruyucu dediği şey Webway'deki Mechanicum koruyucularından bir tanesi. Bayağı sağlam bir makine. Ve bu hissettikleri Demon Webway'de ilk ona saldırıyor ve o makineyi yok ediyor. Makine ölmeden evvel Mortis, yani ölüm nabzı denen bir şey mesaj yolluyor. İşte bunu hissediyorlar, onlara bu konu hakkında konuşuyorlar. "Hayır," dedi imparator, "ben daha dış tünellerdeyken varlığını hissettim. O kadim varlığın Impossible City'nin duvarlarına yaklaşmasını ve nihayetinde saldırıya geçtiği anı hissettim. Hiçbir koruyucu o saldırıya dayanamazdı. İlk darbeyi vurduğu an onun adını hissettim. Tahminimce öldürülen koruyucun da bunu sana iletmenin tek yolu olarak Mortis Nazma aracılığıyla haber vermeye çalıştı. Muhtemelen ilettiği mesaj yaratığın adını taşıyor." "Koruyucunun ses iletisi sadece aterik bir çığlıktan başka bir şey değildi," dedi Ra. "Warp yaratıklarının savaşta Gotikçe konuştuğunu duydun Ra. Bu bilgiyi öldürdüklerinin zihinlerinden çalarlar. İnsan düşüncesini emerek tehditler, meydan okumalar ve benzeri sözler oluştururlar. Ama insan kavrayışının anladığı anlamda ne bir dilleri vardır ne de bir kimlikleri. O yüzden aterik çığlık aslında yaratığın adıydı. Onu şahsen duydum ve hissettim." Ra'nın ayaklarının dibinde ilkel bir zırh kuşanmış, bir zamanlar imparatorun yanında yürümüş bir Thunder Warrior buz tutmuş zeminde sürünmeye çalışıyordu. Ra ölmekte olan adama aldırmadı. O adamın kendi varlığını bile fark edemeyeceğini biliyordu. Çünkü bu işte bir anı ya, anının içinde dolaşıyorlar şu an o yüzden. İmparator Custodian'ın tereddütünü fark etti. "Benden şüphe mi ediyorsun Ra?" diye sordu. "Bunun şüphe olup olmadığından emin değilim efendim," dedi Ra. "Belki daha çok kavrayış eksikliğidir." Psişik ve aterik ilkeler konusundaki kavrayışın hiçbir zaman Yaserik'inki kadar sezgisel ya da Konstantin'inki kadar kabullenici olmadı, dedi imparator. "Ama şu an konuştuğumuz kavram senin anlayışının ötesinde olmamalı." Çevrelerindeki kasvetli manzaraya rağmen Ra kısa bir kahkaha attı. "Ne kadar da iltifatkarsınız imparatorum," dedi. İşte yani dediğim olay, hani yer geliyor rahat rahat konuşabiliyorlar imparatorla ve fikirlerini söyleyebiliyorlar. İmparator bu zayıf alay girişimini görmezden geldi. "Ben seninle ya da başkalarıyla konuştuğumda gerçekten yüksek sesle mi konuşuyorum? Ağzım insan dilinin çıkardığı şekilleri mi oluşturuyor? İnsancıl bir ses mi çıkıyor? Yoksa bu ölümlü zihinlerin benim varlığımı ve psişik irademi algılayış biçimi mi?" Ra başını salladı. En azından bu konuya aşikardı. Dost ya da düşman fark etmeksizin birçok kez imparatorun sayısız dilde konuştuğuna şahit olmuştu ve aralarında aynı dili paylaşmayanlar bile imparatorun sözlerini eksiksizce anlamıştı. Bu da benzer bir ilke, dedi imparator. "Peki bir demon neden adını haykırsın?" diye sordu Ra. İmparatorun karanlık gözleri muhafızının kelime seçimi yüzünden hafifçe parladı. "Bunu sıkça yaparlar," dedi. "Onlara biçim veren duyguların, kavramların ve anların yankılarını yayarlar. Senin savaşta duyduğun o çığlıkları, kükremeleri insanlar ses olarak algılar. Aslında onlar bu esnada kim olduklarını haykırıyorlar. Sen ise bunu ne oldukları şeklinde duyarsın. Şu anda bahsettiğimiz varlık ilk cinayetten doğan bir varlık. Bir insanın hayatı hiç tehlikede olmamasına rağmen bir diğerini öldürdüğü o ilk andan." Ra sessiz kaldı. İmparatorun gözleri bulanıklaştı. Sanki o kadim hale dönüp bakıyormuş gibi.
Tekrar konuştuğunda sesi yumuşaktı. Ra'nın dikkatini dağıtan bir melodiyle örülmüştü. Birçok aydın kişi insanlığın eski dünyadaki biyolojik yaşamdan ayrılıp kendi yoluna girdiği an olarak ateşi ehlileştirmeyi gösterir. İnsanlığı hayvanların ötesine taşıyan an o an derler. Kimi tekerleği, bazısı barutu, diğeri jet itkisini, bir başkası da navigatör geni olduğunu iddia eder ve hiçbir görüş bir diğerine benzemez. Ama hepsi yanlış Ra. O an, o ilk cinayetti. Tarihin her döneminde sahte, anlamsız, delirmiş dinlerin bile lanetlediği o eylem. İnsanlığı geri dönülmez biçimde ayıran, varp yaratıklarını besleyen, bizi çok uzun bir yolun ilk basamağına koyan an işte oydu. İmparatorun gözleri yeniden berraklaştı. Bu kez Ra'ya baktı. Ruhunu okur gibi değil, sadece ona baktı. Ve işte buradayız dedi. Hem o yoldan çok daha ileride, hem de halen o yoldan çıkmaya çalışıyoruz. Ra sessizce durdu. Rüzgar yüzünü istenmeyen parmaklarla okşuyordu. 10 binler herkesten üstün bir lütfa sahipti ve imparatorla felsefi konuşmalar onlar için alışılmadık bir şey değildi. Ama efendisinin sözlerindeki ağır karanlık Ra'nın kanını yavaşlatmış, soğutmuştu. İmparatorlukların sonu dedi imparator. Efendim diye sordu Ra. Psişik bir uyarlama olmadan varp yaratıklarının adlarını öz kavramlarından insan diline çevirmek mümkün değildir. Yaratığın adı gotik dile çevrilebildiği en yakın haliyle bu anlama geliyor. İmparatorlukların sonu. Ra'nın kanı o anda dondu. Sanki damarlarına buz dolmuştu. Efendim beni bu kadar erken neden ve yeniden çağırdınız diye sordu diyor. İmparator sırtını döndü. Ra'da davete gerek kalmadan onu takip etti. Birlikte savaşın ardından kalan o yıkımın içinden yürüdüler. Etraflarında yaralıların çığlıkları, infaz silahlarının çatırdayan sesleri yankılanıyordu. Diz çökmüş kanlar içindeki savaş lordunu çevreleyen Kastodis çemberine yaklaştıklarında Ra gözlerini geçmişteki yoldaşlarının beden bulmuş hallerinden alamadı. Yasarik tam oradaydı. Uzun gururlu, dimdik duruyordu. Yanında Konstantin, vakur gözlemci sessiz ve Sagittarius dizginlenmemiş bir fırtına gibi öfkeli. Sagittarius bu arada ilk ölen Kastodin 10,000 içinde yanlışım yoksa. Artı Dreadnought'a çevrilen ilk Kastodin. Yan yana duran bu savaşçılar başka birinin gözüne birbirinin aynısı görünürdü. Ama Ra için her biri ayrı bir melodi, ayrı bir ezgiydi. Onlara katılmadan yıllar önceki hallerini görmek kendisini ne kadar da önemsiz hissettirmişti. Bundan yalnızca birkaç yıl sonra Konstantin Valdor onu bulacaktı ve onu daha bir çocukken yaşadığı yerden alacaktı. "Söyle bana Ra" dedi imparator. Kılıcını diz çökmüş savaş lorduna doğrulttu. "Söyle bana, ne görüyorsun?" Ra gümüş kılıcı gözüyle takip ederek yaralı adama yaklaştı. Bu savaşı arşivlerden biliyordu. Çatışmanın nikel miğfer kameralarından alınmış görüntülerini görmüştü. Hatta kırmızı cübbeler içinde halka hitap eden o adamı tasvir eden nadir duvar resimlerinden birkaçını da incelemişti. Ra yenilmiş savaş lordunun kim olduğunu biliyordu. "Maoland senin rahip kralı" dedi Ra. Bu onu idam etmeden önceki son an. Maoland sen zannedersem bu arada Unification War'daki son savaş olması lazım. Bundan sonra dünyayı birlik haline getiriyor. Kendine direnen son ulusu yıkıyor diye biliyorum. Valdor'un kitabında öyleydi diye hatırlıyorum. Hatta Maoland senden sonra Thunder Warrior'lar itlaf ediliyor zannedersem. Maoland senin rahip kralı dedi Ra. Bu onu idam etmeden hemen önceki an. İlk söylediğin sadece bir ünvan ve ikincisi ise bir zaman dilimi dedi imparator. Peki gerçekte ne görüyorsun? Bir adam dedi Ra. Karda diz çökmüş bir adam. Bu daha iyi diye onayladı imparator. Diz çökmüş adama yaklaştı ve kılıcını etkinleştirdi. Ateş kılıcının her iki kenarını süsleyen devreler boyunca örümcek ağı gibi yayıldı. Ne çevredeki savaşçılar ne de savaş lordu bunun farkına vardı. Rahip kral olmadan önce onu tanımıştım dedi imparator. Başlangıçta kutsal bir adamdı. Kuzeyin ıssız topraklarında dolaşan dilenci bir vaiz. Bozulmamış yiyecekler ve arıtılmış su bulup bunları ihtiyacı olanlara karşılıksız verirdi. Bunun tanrılardan ilahi bir çağrı olduğunu, tanrısının onun iyiliğinde yaşadığını söylerdi. Aslına bakarsan gerçekten de bu bir çağrıydı elbette. Ve o çağrı Imetherium'un varlıkları tarafından yanıtlandı. İlk başta ona açlık çeken kabilesini doyuracak ve hastalıklarını iyileştirecek güç verdiler. Böylece kabilesi büyüdü. Sert kışlar diğer kabileleri yutup yok ederken onun kabilesi bu gücün koruması altında barındı, korundu. Onları besledi, korudu ve düşmanlarının gözlerinden gizledi. Çok geçmeden yüzlerce erkek ve kadın onun merhameti altında sıcaklık arar hale geldi.
Ve nihayetinde hizmet ettiğini sandığı Tanrı'ya şükrettiler. Fakat rahibin yarattığı her mucize biraz daha fazla çaba ve fedakarlık gerektiriyordu. Sonuç istedikleri gibi olduğu sürece neyi feda ettiklerinin anlamı yoktu. İlk başta istenilen bu fedakarlıklar ahlaki nitelikteydi. Eğer kendi halkının hayatta kalmasını sağlıyorsa diğer bir kabilenin açlıktan ölmesi ne fark ederdi ki? Derken amaçlarına ulaşmak için yapılan ayinler giderek daha karanlık hale geldi. Bir rakibin öldürülmesi ne ifade ederdi ki eğer o ölüm 10 yıl daha barışı garanti ediyorsa? Bir çocuğun hayatı neye bedelli ki eğer onun kanlı atan kalbi bir hükümdarın ölümsüzlüğünü temsil ediyorsa? Anlıyor musun? Maule'nin yenilgisinden kalma katliam anıtları arşivlerindeki görüntülerde görmüş olduğu gibi anlamıştı. Warp nadiren kendini somut biçimde gösterir dedi imparator. Ve beyin içinden akıp giden lanet onun insanların aklını ayartan şarkısının notalarıdır. Sınırsızlığı ve fizikselliği onu böylesine eşi benzeri görülmemiş bir tehdit haline getirir. Ekseriyetle Warp perdenin ardında yavaş yavaş fokurdar. Bir adamın aklının içindeki düşünceleri çürütür, insanların damarlarındaki kana sızar. Ve bu kadarı fazlasıyla yeterlidir. Ve bizi işte şu an bulunduğumuz gibi anlara getirir. Hırslı, inançlı, kendi aldanışlarını göremeyecek kadar gururlu adamların yanına. Diz çökmüş ve kanlar içindeki rahip kralın üzerine baktı. Onun düzensiz ordularını oluşturan gen ucubesi ve büyüyle lekelenmiş askerleri artık yoktu. Şu an tamamen yalnızdı. Son nefesini vermesine saniyeler kalmıştı. Çok yakında pis kanı imparatorun kılıcını lekeleyecekti. Bu adamın kabilesini düşün diye devam etti imparator. Kutsal bir adam olarak işe yiyecek sunmakla ve hayatta kalma sözü vermekle başlamıştı. Warp onun bu duygularını sezip mum alevi gibi hayat ışığının etrafında karanlık gibi çökmeye başladı. O dua etti, Warp da karşılık verdi. Çok geçmeden halka artık azımsanamayacak kadar çoğaldı. Bu sefer diğer kabileler onun zenginliklerini almak için sefere çıktı. Ve bu adam, bu yüce, kutsal efendi halkını eski çağların makinelerine yönlendirdi. Klonlama, kopyalama ve gen dövme tekniklerini kullanarak kusurlu savaşçılar yarattı ve daha fazla toprak için savaş açtı. Kabilesi rahibin yarattığı bu genetik canavarlarla birlikte savaşa koştu. Gökyüzüne haykırarak efendilerinin sahip olduğu aynı gücü istediler. Ne kadar da yozlaşmışlardı. Kendi doğruluklarına inanarak her suçu işlemeye hazır hale gelmişlerdi. Hepsi batıl inançtan, hepsi cehaletten. Tüm bunların nedeni yalnızca karizmatik bir adamın çağrısına cevap veren güçlere güvenebileceğine inanmasından ibaretti. Onlara güvenilemeyeceğini fark ettiğinde ise onları kontrol edebilecek kadar güçlü, onlara direnebilecek kadar bağımsız olduğuna inanıyordu. Halkının refahı için bir armağan daha almanın ne zararı olabilirdi ki? İyi bir hasat ya da yaklaşan bir savaşta zafer getirecekse bir kurban daha vermenin ne kötülüğü olabilirdi ki? Peki ölüm vakti geldiğinde bu güçlü bağımsız adam sence ne yapardı? Sessizce toprağa mı giderdi? Bir cenaze ateşi üzerinde mi uyurdu? Yoksa halkının iyiliği için ne pahasına olursa olsun daha uzun bir hayata mı uzanırdı? Yenilmiş rahip krala bakmayı sürdürdü. Kastodin arşivlerde bilinebilecek her şeyi zaten biliyordu. Molensen konfederasyonunun barbarlıklarının farkındaydı. Batıl inanç ve cesaret her zaman Warp varlıklarını kendine çeker diye devam etti imparator. Zira dinin özünde kibir ve korkudan oluşan ikiz bir ilke yatar. Yok oluş korkusu, adaletsiz bir yaşamın, bizi umursamayan bir evrenin korkusu. Hiçbir şeyin olmamasından, varoluşun ardında büyük bir plan bulunmamasından duyulan korku. Ve nihayetinde güçsüz olma korkusu. Kastodin gözlerini kıstı. İmparator nadir olarak düşüncelerini bu kadar açık ve seçik dile getirirdi. Neden şimdi? Amacı neydi? Bu anın verdiği rahatsızlığın ince bir titreme gibi omurgasından yukarı tırmandığını hissetti. Bak ona ama gerçekten bak. Baktı. Rahip kral ihanetleriyle ünlenen efsanevi tasvirlerinden çok uzaktı. Kırmızı cübbesi yanmış, zırhının kırık kenarlarından sarkan paçavralara dönüşmüştü. Kürkü alev silahının ısısıyla kömür gibi kararmıştı. Büyük demagog paramparça yüzünün sağlam kalan yarısıyla kana bulanmış ve keçelenmiş saçlarının arasından imparatora baktı. "Efendim, ben anlamıyorum," dedi. Adamın pelerininin gölgesinde obsidyen bir cam gibi karanlık pençeler titreşiyordu. Dokunuşlarında su götürmez bir akışkanlık vardı.
Rahip kralın kalan gözünün sararmış akında bir delik gibi duran geniş göz bebeği içinde pençeler birbirine çarpıyor, tırmalıyorlardı. Damarlarının içinde kurtçuk gibi kabaran şişlikler kıvrılıyordu. Derisi vebalı bir şekilde şişmişti. Yani varp etkisinde olduğunu gösteriyor. Fiziğine de yansımış, onu anlatmaya çalışıyor. Yenilmiş, hiç edilmiş ve aşağılanmış savaş lordu içten içe parçalanıyordu. Şahit olduğum bu şey nedir efendim diye sordu Ra. İnanç dedi imparator. Benim gözlerimden onun inancını görüyorsun. Maulense'nin katliamcı rahip kralı. Peki ya şimdi ne oldu? Unification War'da başka bir savaş lordu mu? Terra'da bunlardan yüzlercesi vardı. Hepsi benim kılıcımın altında öldü ve tarih onlar için bundan fazlasını anlayacak. Yine de onun yaşamı, inancın özünü yansıtan bir mikrokozmos gibi. Bir zamanlar zayıfları ve garibanları doyuran gezgin bir vaizken sonunda kanla yoğrulmuş bir hükümdar haline geldi. Dişleri yamyamlık ayinlerinin kanıyla yekelenmiş, soykırımlara hükmeden bir tren. Kafası ise hizmet ettiğinin farkında bile olmadığı varp yaratıklarının oyuncağına dönüşmüş. İşlediği her şiddet, her acı eylemi bu varlıklara edilen bir duaydı. Perde ardındaki güçlerini büyütüyordu. Artık neye inandığı önemli değildi. Çünkü yaptığı her şey onların etkisini beslemekteydi. İşte bu yüzden insanoğlundan dinin sahte huzurunu söküp atıyoruz. Çünkü inanç insan yüreğinde bu tür zayıflık yarıkları açar. Yalan bir inanç bizi iyi bir amaca yönlendirse bile sonunda bizi acı bir gerçeğe götürür. Ölümlülerin tanrı dediği, bilinçli kötülüklerin alaycı oyunlarıyla tehdit edilen karanlıkta yapayalnız bir tür olduğumuz gerçeğine. Ra kar taneleriyle eklenmiş yüzünü zırhlı eldiveniyle sildi. Nefesi sakindi, kalbi yavaş atıyordu. Ama parmakları titriyordu. "Onlar tanrı mı?" diye sordu. "Tanrı nedir?" diye hemen yanıtladı imparator. Meydan okurcasına değil ama merakla. "Bilmiyorum majesteleri," dedi Ra. "Belki de büyük bir güce sahip bir varlıktır. O halde ben tanrı mıyım?" diye sordu imparator. "Tabii ki hayır," dedi Ra. "Peki tanrı, dua edilen ve ritüelin odak noktası olan mıdır? Sen bir tanrının onuruna isimlendirildin Ra, güneş tanrısının. Kaç kültür güneşe tapmıştır ya da onun gökyüzündeki yolculuğunu bir tanrısal varlığın sorumluluğuna atfetmiştir. Benim bile sayamayacağım kadar çok, benim bile göremediğim kadar fazla. Her bir güneş tanrısı ya da tanrıçası farklı bir isim taşır, farklı halklarca yüceltilirdi. Güneşse her zamanki gibi doğar, her zamanki gibi batardı. Peki bunu onların duaları ve adakları mı sağlardı? Tüm olasılıklara rağmen Ra alaycı tatsız bir tebessüm etti. "Hayır majesteleri," dedi. "Şimdi başımızın üzerindeki gökyüzüne bak. Yaklaşan fırtınanın bulutlarıyla kaplı. Çoğu insan kendi dillerinde bu bulutların tonunu gri diye adlandırır. Peki bir adamın gördüğü gri ile yanındaki kadının gördüğü aynı mı? Ya da anne babasının gördüğü gri ile? Kör bir kadın hiçbir şey göremez ama rüzgarın yüzündeki dokunuşundan fırtınanın geldiğini hisseder. Gökyüzünün gri olduğunu bilir çünkü kendisine öyle söylenmiştir. Ama onu hiç görmemiştir. O halde gri nedir? Benim gördüğüm ton mu yoksa bir başkasının gözlerinin gördüğü mü? Sadece bir renk midir yoksa aynı zamanda derine işleyen, fırtınayı vaat eden bir hissin kendisi midir?" Ra derin bir nefes verdi. "Anlıyorum," dedi. İmparator aniden yorulmuş gibiydi. Nadir görülen bir insani ifadeyle başını salladı. "Farklı bilinç ve etkiye sahip varlıklar vardır. Farklı kültürler ve türler onlara farklı isimler verir. Tanrılar, uzaylılar, varlıklar, tanımlarının önemi yok. Bunları bilmek istediğimi sanmıyorum efendim," dedi Ra. "İsteklerin önemsiz Ra," dedi imparator. "Ne için savaştığını anladığında daha bir azimle dövüşeceksin. Bu yüzden bunları hepinize anlatıyorum." Ra hiç alınmadan, "Nesnel bir besteleme bu," dedi imparatora. "Güvenle alakası yok mu?" "Zafer meselesi," dedi imparator. "Sen hala Webey'deki savaşı benim hayallerim ve bir hükümdarlık hırslarım için verilen bir mücadele olarak görüyorsun. Ama sana söyledim. Bu insanlığın hayatta kalma savaşı." Ansızın hiddetlenmiş bir enerji alanının çatlaması Ra'nın dikkatini tekrar karlı tundraya çevirdi. İmparatorun kılıcında kan cızırdıyordu. Rahip kralın başsız bedeni, kopmuş boynu buharlar çıkararak pis kara buzun üzerine devrildi. Sagittarius uzun saçından koparılan başı tutup kasvetli gökyüzüne kaldırdı ve kükredi. Binlerce Thunder Warrior da onunla beraber kükredi. İmparator kılıcını ölü adamın pelerinine silerek temizledi. "Her zamanki gibi çok barbarsın Sagittarius," dedi. Cassiod'un kesik kelleyi yere fırlattı. "Sadece zaferin coşkusu kralım, hepsi bu," dedi.
İmparator zırhlı bir çizmenin ucunu rahip kralın başının üzerine bastırdı. Diz servoları vınladı. Bütün gözler onda olduğu için tek bir nefes süresi kadar tereddüt etti. Sonra çizmesini bastırdı ve savaş ganimeti kelle karın altındaki toprağa gömüldü. Ayağını kaldırdığında yapış yapış saçlarının sarktığı ıslak kırmızı et parçaları kalmıştı ayağının altında. Cesedi yakın dedi imparator. Hepsinin cesetlerini yakın. Uyan Ra dedi imparator. Evet arkadaşlar, bitti. Umarım güzel bir okuma olmuştur. Çünkü ben profesyonel bir okuyucu değilim. Okurken yoruluyorum. Bazı kelimelerin ağzımdan kötü çıktığının da farkındayım, telaffuzunun. O yüzden acaba hani bu tür bir videoyu sevdiniz mi, sevmediniz mi, severek dinlediniz mi, bu noktaya kadar dinleyebildiniz mi bilmiyorum. Dinlediyseniz ne hala, hoşunuza gittiyse ne hala. Eğer gittiyse çünkü bu şekilde devam etmek istiyorum. Kitaplardaki bilgiyi alarak doğru bilgiyle Warhammer 40K evrenini öğrenelim diye bu şekilde ilerliyorum. Benim için evet, bu yani kamera karşısına geçerek bir şeyleri söylemek daha kolay olur gibi geliyordu. Ama değilmiş. Neden değil? Çünkü kitabı okuyorum. Kitabın çevirisini yapıyorum. Özetini çıkartıyorum ve burada size okuyorum. Bayağı bir zamanımı alıyor. Nereye getireceğim bu lafı? Evet, bu yüzden takip ederseniz, beğenirseniz, paylaşırsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Özellikle yorum yaparsanız. Çünkü yorumlarınız çok güzel. Yorumlarınızdan ben de bir şeyler kapıyorum. Beraberce bir şeyler öğrenmiş oluyoruz. Bunu hep söylüyorum. 36 yıllık bir külliyatı bir insanın tek başına bilmesi çok zor. Bilene şapka çıkartırım. Bordo berelidir yani. Mesela benim şu kitabı okuma sebebim, satın alma sebebim sizsiniz. Neden? Çünkü İmparator nedir diye bir video ya da benzeri bir video vardı. Kara Kütüphane videosu serisi yapmıştım ki devam edeceğim o seriye. Orada işte İmparator Mezopotamya'da doğmuştur dediğimde yorumlarda abi Sakarya'da doğumlu adam dediniz. Ya ben de hangi kitapta geçiyor bu acaba? Hani ben kaçırmışım dedim ve Master of Mankind'de olduğunu buldum. Master of Mankind zor bulunan bir kitap bu arada. Amazon'da sürekli stokta yok. Bir ara stoğa düştü 900 liraya. Fiyatını özellikle söylüyorum. Neden? Hemen aldım. Şu an fiyatı 4000 lira falan. Bazı kitapların fiyatı maalesef ikinci el çok manyak fiyatlara satıyorlar. O yüzden kolay erişilebilir bir kitap değil. O orijinaline yani baskı elinizde tutabileceğiniz haline erişmeye çalışıyorsanız. Onun haricinde işte şeyden satın alabilirsiniz. Söylediğim gibi bildiriminiz benim için şu anki konsept hakkında önemli. Çünkü farkındaysanız kanalı bir yere götürmeye çalışıyoruz. Bir tarz oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer bu tarz hoşunuza gidiyorsa kitaplar üstünden bu şekilde gitmeye devam edeceğiz. İlerideki planlarımdan bir tanesi de Discord üzerinde hep beraber konuşma, birbirimizi bilgilendirme, tartışma toplantıları yapma üstüne oluruz. Bunu da YouTube'a koyabiliriz. Bakalım, zaman gösterecek. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Eğer yani buraya kadar dinleyebilenler varsa sabrınız için çok teşekkür ederim. Benim için hazırlaması zor bir içerik olduğu kadar sizin için de buraya kadar dinlemesi çok zor olmuştur. O yüzden videoyu ikiye bölmemiz gerektiğini söylemiştim size. Kendinize çok çok iyi bakın. Kış geliyor. Ben hastalandım, siz hastalanmayın. Sınav haftalarınız da geliyordur eminim. Sınavlarda hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Master of Mankind kitabının ikinci bölümünde görüşmek üzere diyorum size. Herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.